Got 27 right on, that's lost. Southwest to pressure 29 on turn with 27 on a point. Live way 276, Charlie, Southwest. Pelosi'nin ziyareti neden yapıldığını aslında Amerikalılar açıklamalı. Çünkü bir tuhaf senaryo. Yani bu ziyaret. Çünkü Pelosi sonuçta politika yapıcı bir yerde bulunmuyor. Dünyada dış politikada hata yapma şampiyonluğunu açık ara Amerika hiç kimseye bırakmaz. Amerika'nın Tayvan'ı gördüğü nokta çok önemli. Amerika'nın meşhur 2. Dünya Savaşı'ndaki o meşhur generali Douglas MacArthur 1950'de aynen şu ifadeyi kullanıyor. Tayvan adası Amerika için batmayan bir uçak gemisidir. Dünyanın en büyük iki gücü olan Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, diplomatik ilişkilerin kurulmasından tam 50 yıl sonra en büyük krizlerinden birini yaşadı. Gerilimin merkezinde ise Asya'nın doğusundaki küçük bir ada, Tayvan bulunuyordu. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etme ihtimali dahi Çin'i kızdırmaya yetmişti. Pekin yönetimine göre adanın statüsü tartışmalı değildi. Ada, kadim zamanlardan bu yana Çin'in sınırları içinde yer alıyordu. Çin, Halk Kurtuluş Ordusu'nun harekete geçebileceği uyarısında bulundu. Silahın devrede olduğu senaryolar masadaydı. 已经多次表明坚决反对佩洛西众议长访台的严正立场。如果美方一意孤行挑战中方底线，必将遭到坚决反制。由此引起的一切后果，完全由美方承担。 Pelosi'nin ofisi iddialar karşısında sessizliğini korurken 82 yaşındaki siyasetçinin Asya turu başlamıştı. Tüm dünya nefesini tutmuş, Pelosi'yi taşıyan uçağın nereye yöneleceğini istiyordu. Pelosi'nin Spar 19 numaralı jeti Malezya'dan havalandığında yeni bir rekor kırıldı. Sadece 300.000 kişi internet üzerinden ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın rotasını canlı olarak takip ediyordu. Pelosi riski göze almıştı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Tayvan'ın Songsan Havalimanı'na ayak bastığında takvim yaprakları 2 Ağustos'u gösteriyordu. Artık ok yaydan çıkmıştı. Amerikalı yetkililer her ne kadar bunun bireysel bir ziyaret olduğunu savunsalar da Pelosi sıradan biri değil, ABD hiyerarşisinin 3 numaralı ismiydi. Çin'in ateşle oynayan kendini yakar uyarısı dikkate alınmamış, Pelosi 25 yıl sonra adaya giden en üst düzey Amerikalı yetkili olarak kayıtlara geçmişti. Pelosi'nin ziyaretinin neden yapıldığını aslında Amerikalılar açıklamalı. Çünkü bir tuhaf senaryo. Yani bu ziyaret, çünkü Pelosi sonuçta politika yapıcı bir yerde bulunmuyor. Hani iç yasama organında bir işte lider olarak bulunuyor kongrede. Fakat bu ziyaret sonrası Çin kartlarını açarak burası bizimdir, Tayvan bizim bir iç meselemizdir. Bu meseleyi biz kendi içimizde çözeriz, yabancıların müdahalesine engel oluruz. Gerekiyorsa burayı askeri güç kullanarak elde ederiz mesajını aslında verdi ve işte tatbikatlar yaptı, füzeler attı. Sanıyorum 9 tanesi balistik füze attı, 3 tanesini adanın üstünden geçirerek attı. Arkasından savaş uçaklarını bölgede çok sayıda, 600 civarında savaş uçağını bölgede kademe kademe görevlendirdi. Yani bir kaba güç gösterisi yaptı Çin. Peki ABD ile kurduğu ilişkide ihtiyatlı bir yaklaşım benimseyen Çin, Tayvan konusunda neden bu kadar hiddetlenmişti? Bu sorunun yanıtı modern Çin'in kuruluş tarihi ve ABD'nin rolünde saklı. Çin halkı 1945 yılında Japonya işgaline son vermiş, ancak ülkede silahlar susmamıştı. Çin'de askıya alınan iç savaş 31 Mart 1946'da şiddetlendi.
Komünist Partisi ve Çin Milliyetçi Partisi Kuomintang arasında 4 yıl süren savaşın galibi devrimciler oldu. Ekim 1949 yılında Mao Zedong önderliğinde Çin Halk Cumhuriyeti kurulurken Chiang Kai-shek'in başını çektiği milliyetçiler Tayvan adasına çekildi. Kuomintang yenilerek anakarayı terk etmesine karşın asıl Çin'i kendilerinin temsil ettiğini öne sürdü. Çin devrimini boğmak isteyen Amerika için bu bulunmaz bir fırsattı. 16 milyonluk ada, 800 milyonluk anakaranın varlığına karşın Washington'ın desteğiyle Birleşmiş Milletler'de temsiliyet kazandı. Tayvan'ın Çin Halk Cumhuriyeti karşısındaki önemi giderek artıyordu. Amerika'nın Tayvan'ı gördüğü nokta çok önemli. Amerika'nın meşhur 2. Dünya Savaşı'ndaki o meşhur generali Douglas MacArthur 1950'de aynen şu ifadeyi kullanıyor. Tayvan adası Amerika için batmayan bir uçak gemisidir. Budur Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'ı jeopolitik açıdan görme noktası. Asya Pasifik'te eğer yer alacaksak, Çin'le aramızda bir rekabet varsa, Sovyetler Birliği ile bir rekabete girdiysek, Asya Pasifik'te Tayvan bizim için en önemli yerleşim merkezi üs. ABD'nin Tayvan'a verdiği destek sadece siyaset sahnesinde kalmadı. Kore Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte bölgede komünizme karşı karakollar arayan Washington yönetimi Tayvan Boğazı'na 7. filosunu yolladı. Beyaz Saray'a göre Asya'daki komünist hareketler domino etkisi yaratarak tüm bölgeye yayılabilirdi. Bu nedenle Çin kuşatılmalı, Kore'de devrimciler ezilmeliydi. 1954 yılındaki Tayvan krizini fırsat bilen ABD, Çin'i çevreleme stratejisi gereğince ada yönetimiyle ortak savunma anlaşması imzaladı. 1955'e gelindiğinde ABD için yeni baş ağrısının adı Vietnam oldu. Washington, ülke içindeki müttefiklerine askeri yardım ve danışmanlık hizmetinin yeterli olmadığını görüyordu. Gerillaların ilerleyişi üzerine 1965'te ABD, Vietnam'a 100.000 asker yollayacağını duyurdu. Savaş şiddetlenmiş, Çin'de ise Amerika'ya diren, Vietnam'ı destekle sloganı resmi politika haline gelmişti. Amerikan askerleri 19.000 kilometre uzakta savaşa devam ederken, 2 yıl sonra ABD Başkanı olacak Richard Nixon, 1967'de bir makale kaleme aldı. Nixon, uzun dönemli düşündüğümüzde Çin'i insanlık ailesi dışında tutmayı kaldıramayız. Bu küçük gezegende çok şey yapma gücüne sahip halkın tecrit içinde yaşayabileceği bir yer yok ifadelerini kullandı. Oysa gerçek farklıydı. Uluslararası düzlemde dengeler baş döndürücü hızla değişiyordu. Vietnam halkının ABD işgaline karşı süren 4 yıllık direnişine içeride savaş karşıtlığı eklenmiş, Beyaz Saray her cephede savaşamayacağının farkına varmıştı. Silver Star, Purple Heart, Bronze Star, Cross of Gallantry, Distinguished Flying Cross, and everything else. I don't want these fucking medals, man. Amerika'dan bu itiraf 1969 yılında Nixon'ın ulusal güvenlik danışmanı Henry Kissinger tarafından Guam'da yapılan basın toplantısıyla geldi. Yeni dönemde ABD, müttefiklerine askeri destek sunmakla birlikte Asya'da jandarmalık rolünden vazgeçecek, ağırlık merkezini Sovyetlerle mücadeleye kaydıracaktı. Nixon ve danışmanı Kissinger o dönemde Çin ve Sovyet anlaşmazlığını da kaldıraç olarak kullanmak istedi. Pekin'le diplomatik ilişkilerin yolu aranıyordu. 1960'ların sonlarına doğru Amerika Birleşik Devletleri bu işi zihinde çözdü. Yani büyüyen Çin artık yadsınamaz, göz ardı edilemez hale gelmişti. Çin Halk Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Çin'i görmezden gelmenin bir jeopolitik hata olacağını Nixon yönetimi gördü. Özellikle bu 1960'ların sonunda Foreign Affairs dergisine yazmış olduğu bir makalede bunu net bir şekilde açıkladı. Çin'le artık ilişkilerin normalleştirilmesi gerektiği hususunun altını çiziyordu. ABD için bir jeopolitik zorunluluk hale gelmişti. İkinci bir neden de meselenin biraz hem ideolojik hem jeopolitik boyutuyla ilgili. 60'lardan itibaren biliyorsunuz Çin-Sovyet ayrılığı.
Bu hem stratejik ortaklık bağlamında, yani jeopolitik bir düzlemde gerçekleşen bir ayrılık, ama daha önemlisi ideolojik bir ayrılık. Yani biliyorsunuz Sovyetler Birliği için birleşik bir cephe içerisindeydi uluslararası politikada. Bu cephe bozuldu. ABD yönetimi ulusal güvenlik belgesinde ilk kez Çin Halk Cumhuriyeti'nden bahsederken Pakistan aracılığıyla da Pekin'e görüşme teklifi götürüyordu. Uzunca bir süre devam eden diplomatik girişimlerin ardından buzları eriten olay Nisan 1971'de yaşandı. Çinli sporcular Japonya'da düzenlenen masa tenisi şampiyonasında Amerikan takımını Pekin'e davet etti. Amerikalı sporcular 14 Nisan'da Pekin'deki Büyük Halk Sarayı'nda ağırlanırken dönemin Çin lideri halklar arasında yeni bir dönemin başladığını ilan ediyordu. Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen bu jeste Nixon yönetimi ise ambargoyu hafifleterek karşılık verdi. Pekin yönetimi ping-pong diplomasisiyle iyi niyetini göstermişti. Ancak kilidi çözecek anahtar Tayvan olarak vurgulanıyordu. Kissinger 9 Temmuz'da gizlice gittiği Pekin'de Başbakan Zhou Enlai'nin söylediklerini Washington'a çok gizli ibareli belgeyle aktardı. Çin halkını temsilen tek meşru hükümetin Çin Halk Cumhuriyeti olduğu tanınmalıdır. Tayvan'ın Çin'e ait olduğu tanınmalıdır. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çin'e dönen Tayvan, Çin'in ayrılmaz parçasıdır. Dün belirttiğiniz gibi ABD, iki Çin ya da tek Çin, tek Tayvan politikasını ve sözde Tayvan bağımsızlık hareketini desteklememektedir. Kissinger'ın 2 gün süren temasları sonuçlar vermişti. Müzakereler neticesinde taraflar ortak duyuru hazırlama konusunda uzlaştı. ABD Başkanı Nixon kameralar karşısında beklenen açıklamayı yaptı. Mayıs 1972'den önce Çin'i ziyaret edecekti. A better relationship between the United States and the People's Republic of China. Nixon'ın çıkışı ülke medyasını derinden sarstı. Öyle ki ABD'nin ünlü gazetesi Washington Post, eğer Nixon Ay'a gideceğini açıklasa izleyenler daha az hayrete düşerdi ifadelerini kullandı. Kamuoyu, Kissinger'ın gizli Pekin temaslarını ve Nixon'ın Çin'e muhtemel ziyaretini tartışırken 15 Temmuz 1971'de bir kırılma anı daha yaşandı. 1971'de bir başka gelişme oldu. Yani Çin-ABD ilişkilerinin normalleşmesinden önce bunu isterseniz jest diye yorumlayın, isterseniz Amerika Birleşik Devletleri'nin bir olumlu adımı olarak yorumlayın, ama ne olarak yorumlarsanız yorumlayın, tarihin değiştiği andı. 1971'de Birleşmiş Milletler'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin Çin'in yasal ve meşru temsilcisi olarak kabul edilmesi oylamasında, bu oy pozitif olarak Amerika'nın da onay vermesiyle, olumlu bakmasıyla gerçekleşti ve Tayvan'ın Birleşmiş Milletler üyeliği düşürüldü. Amerika için sıra artık Çin'i resmi olarak ziyaret etmeye gelmişti. Takvim yaprakları 21 Şubat 1972'yi gösterirken ABD lideri Nixon beraberindeki heyetle Pekin'e ayak bastı. Çin Başbakanı Zhou Enlai ile tokalaşan Nixon, daha sonra hatıralarında ellerimiz kavuştuğunda bir çağ kapanıp bir çağ açılmıştı diye yazacaktı. Nixon'ın ziyaretinde Zhou Enlai'nin ardından Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zedong'la da el sıkıştı. Mao, geçen seçimlerde size oy verdim diyerek Nixon'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti gizlemiyordu. Nixon, dünyayı değiştiren hafta olarak tanımladığı Pekin ziyaretinin en önemli çıktısı Şangay Bildirisi oldu. Tayvan konusundaki 3 mutabakatın ilki olarak kabul edilen Şangay Bildirisi'nde Washington yönetimi tek Çin ilkesini kabul etti. ABD, Tayvan Boğazı'nın her iki tarafındakilerin tümünün Çinli olduğunu, yalnızca bir Çin olduğunu ve Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu kabul eder. Birleşik Devletler hükümeti bu konuda meydan okumaz. Tayvan sorununun Çinlilerin kendileri tarafından barışçıl biçimde çözülmesine verdiği önemi yeniden teyit eder. Bu beklentiyle tüm ABD kuvvetlerinin ve askeri tesislerinin Tayvan'dan çekilmesini teyit eder. Pekin ve Washington arasında Tayvan konulu ikinci bildiri ise tarafların diplomatik ilişki kurduğu 1 Ocak 1979'a denk geldi. 8 maddelik bildiride ABD, önceki taahhütlerini yenilemekle birlikte Tayvan adasıyla sadece gayri resmi ilişkileri sürdüreceğini garanti etti.
Üçlü mutabakatın 3. bildirisinde de ABD benzer şekilde ifadeler kullandı ve bildirinin 6. maddesinde Tayvan'a uzun vadeli silah satış politikasının planlanmadığı vurgulandı. Çin ve ABD arasındaki Tayvan konulu 3 bildiri görünürde mutabakat izlenimi verse de nihai çözüm sağlanamadı. Zira Washington bildirilerde kullandığı diplomatik dilin muğlaklığına işaret ediyordu. ABD, Pekin yönetimiyle kendilerinin anladığı tek Çin ilkesinin farklı olduğunu ima etmeye başladı. ABD, tek Çin ilkesindeki pozisyonu muğlak hale getirmekle yetinmedi. 1979 senesinde Çin'le vardığı 2. mutabakattan 3 ay sonra Tayvan'la ilişkiler yasasını çıkardı. Yasa uyarınca ABD, Tayvan'a 1954 yılında sunduğu güvenlik garantilerinin devam edeceğini iletiyordu. Bunun anlamı açıktı. Amerika'nın çifte standardına falan çok alışkın bir ülkeyiz. O yüzden bize şaşırtıcı gelmiyor. İşte Tayvan'a konusunda Çin'e diyor ki biz tek Çin politikası izleyeceğiz. Bu konuda söz veriyoruz. Ama dönüyor ondan sonra Tayvan'ı olabildiğince daha güçlü hale getirecek her şeyi yapıyor. Sonra diyor ki bu sefer mesela Biden'ın son günlerdeki yaptığı yeni politika düzenlemesinin ifadesi şeklinde evet diyor biz diyor Çin'in diyor tek Çin politikasına hala sadık durumdayız ama Çin'in Tayvan'ı güç kullanarak kontrolü altına almasına izin vermeyeceğiz. Sonra da Tayvan'a diyor ki sen Amerika yani benim de desteğimi alarak Çin'in kontrolüne girmeyecek şekilde ayakta kalmak için mücadele et, ben arkandayım diyor. Yani bütün bunları yan yana getirdiğinde bu tam constructive ambiguity dediğimiz yapıcı belirsizlik anlamına gelen bir politikanın ve bir yazım tekniğinin, ifade şeklinin tezahürüdür. ABD'nin Tayvan'a verdiği silah desteği son 40 yılda 70 milyar doları aşarken Trump ve Biden dönemlerinde adaya verilen önem merkeze oturdu. Çünkü ABD, Çin'i artık paydaş değil, rakip olarak tanımlıyordu. Bu teşhis, ülke içinde partiler üstü uzlaşı haline gelmişti. Biden, ulusal güvenlik belgesinde ilk kez sadece Çin'in ABD merkezli düzeni değiştirebilecek kapasiteye sahip olduğunu duyurdu. Çin'i durdurmak isteyen ABD, Soğuk Savaş döneminin yol haritasını tozlu raflardan indirip güncelledi. Amerika'nın kenar kuşak teorisi kapsamında bir jeopolitik teori bu. Bu teori kapsamında Güney Asya'da Sovyetler ve Çin Soğuk Savaş zamanında komünizmin yayılmasını engellemek için bu bölgeyi kuşatan bir stratejisi vardı. İşte bu domino teorisi olarak da hayata geçen Vietnam Savaşı'nın sebepleri içinde yer alan bu bağlamda bu bölgede 3000 millik bir alanda adalardan oluşan bir zincirle sınırlandırma stratejisini güdüyordu. Komünizm bu bölgede yayılmasına karşı Amerika. İşte o zamanlar Tayvan, o zamanlardan başlayarak önemini kademe kademe arttırdı. Bugün için birçok başka sebeplerle de önemi var. Hani her ne kadar 1971'de Birleşmiş Milletler'deki üyeliğini bugünkü Çin Halk Cumhuriyeti'ne bırakarak üyelikten de çıkarılmış olsa da özel Amerikan-Tayvan ilişkileri devam ediyor ve bu ilişkiler kapsamında Tayvan hemen arkasında Guam Adası, Kore, Japonya, bu kuşağın, bu savunma veya yayılmayı engelleme kuşağının Amerika için önemini muhafaza ediyor. Bu önem askeri bir önem midir? Tali olarak askeri bir önemdir. Ama esas olarak teknolojik üstünlük sağlamaktadır. Deniz ulaştırma yollarının kontrolünü sağlamaktadır. Ve işler kötü giderse de kritik şok deniyor buna Batı literatüründe. Kritik deniz geçişlerinin kontrolüyle dünya lojistiğinin dengelenmesinin, kontrol altına alınmasının deniz lojistiğine birçok ülke bağlı. Bağlı olan Çin'le bir çatışmada da tabii ki kritik olarak o deniz geçitlerinde Çin'in lojistiğini engellemeyi öngören bir coğrafi konumu var. Bu konum diğer önemi ve özellikleri kapsamında daha tali Tayvan için. Esas önemli Tayvan'ın bugün dünya çip endüstrisini veya işte silikon teknolojisine çok hakim olması ve dünyanın %70'ini tek başına üretmesi. ABD'nin Çin karşısındaki güç kaybına paralel olarak Biden döneminde verilen sözlerle eylemler arasındaki uçurum büyümeye devam ediyor. Tayvan'ı uluslararası kurumlara katma çabasından silah yardımlarına ve Pelosi'nin adayı ziyaretine kadar uzanan geniş yelpazede bu tabloyu görmek mümkün. ABD'nin tek Çin ilkesinin içini boşaltma politikalarını kolaylaştıransa Tayvan'daki Demokratik İlerleme Partisi'nin varlığı. Şunu söylüyor, yeni bir Tayvanlı kimliği, biz Çinli değiliz.
bir Tayvan kimliği, ada kimliği, yeni bir tarih, yeni bir gelecek. Dolayısıyla hiçbir zaman Çin'le birleşmeyi kabul etmiyorlar. Bağımsız bir devlet olarak yola devam etmek istiyor. Hatta bu yönde de işte referandum yapalım deniyor. Her seçimde bu söyleniyor. Bu seçimde bir de bağımsızlık referandumu yapalım. Yani halk desin ki biz Çin'le birleşmek istemiyoruz. Ancak Tayvan Adası'nda bir de Kuomintang, Çin Milliyetçi Partisi var. Çin'den gelen. Bu parti öyle sıradan bir parti değil. Yani Türkiye'de hani Cumhuriyet Halk Partisi ne ise o parti de Çin anakarasında öyle. Çin'e cumhuriyeti getiren parti. Saltanatı ortadan kaldıran parti. Nihayetinde Sun Yat-sen'in partisi. Dolayısıyla o parti tabii sonradan dönüştü, bozuldu, o ayrı bir nokta ama o parti adaya geçmiş. Dünyanın en köklü siyasi partilerinden birisi olarak kabul ediliyor. Ve bu parti adını da anlaşacak. Çin Milliyetçi Partisi ve parti Çin'le birleşmeyi savunuyor. Asla ayrılmayı savunmuyor. Dolayısıyla bu partinin de hatırı sayılır bir Tayvan'da oy tabanı var, destekçisi var. Onun için ne zaman Çin Milliyetçi Partisi ya da Kuomintang iktidara gelse Çin'le anakara ilişkiler çok güzel oluyor. Birleşme gündeme geliyor, barışçıl birleşme gündeme geliyor. Karşılıklı turizm, seyahat, aklınıza gelen her şeyde büyük artış oluyor. Bakın şu anda Çin'de Tayvan'ın 170 milyar dolar civarında yatırımı var. Benzer şekilde Çin'in de var. Aslında ticaret devam ediyor. Ama Demokratik İlerleme Partisi hem iktidarda hem Çince konuşacaksınız hem de bütün Çin'in kültürünü ailede, yaşantınızda, toplumsal yaşamında yaşayacaksınız. Bakın ne diyorum. Çince ana diliniz. Çin kültürünü sonuna kadar evinizde yaşayacaksınız. Ondan sonra çıkıp diyeceksiniz ki biz Çinli değiliz, Tayvanlıyız. Çin ve ABD arasındaki Tayvan geriliminin nereye evrileceği sorusuna şimdiden yanıt vermek zor. Pekin yönetimi her ne kadar Çin anakarası ve Tayvan'ın barışçıl birleşmesinden yana olsa da zor kullanma ihtimalini dışlamıyor. Strive for peaceful reunification with the greatest sincerity and the utmost effort. But we will never promise to renounce the use of force, and we reserve the option of taking all measures necessary. Xi'nin Tayvan formülasyonu ne kadar keskinse Biden'ınki bir o kadar muamma. ABD lideri kimi zaman adaya müdahale halinde sürece doğrudan dahil olacaklarını, kimi zaman güvenlik garantisi sunmakla yetinecekleri sinyalini veriyor. Ayrıca meclis başkanı olarak Pelosi'nin yerini alan Kevin McCarthy, seçilirse Tayvan'ı ziyaret edeceğini defalarca kez söylemişti. Bu, yeni bir gerginlik dalgası yaratabileceği için çok tehlikeli olacaktır. Washington'da bu tehlikeli politikanın toplamına stratejik belirsizlik diyenler olsa da şimdiden kesin olan çatışmanın maliyeti. Kayıp senaryosudur bu çatışma senaryosu. Ama bana göre siyaseten söylenenler bir tarafa bırakılırsa Çin'le Tayvan birbirine siyasi partiler seviyesine de yakınlaşmış durumdadır. Aslında çok uzun zaman Chiang Kai-shek'in iddia ettiği gibi esas Çin biziz, Çin Halk Cumhuriyeti'ni bir zaman işgal edeceğiz tarzı söylemleri de vardı. Şimdi tebessümle karşılıyoruz ama kendisi hayatını kaybettikten sonra durumlar iç politikada değişti. Yani şu an Tayvan'ın içinde de Çin sempatizanları var ama bağımsızlık yanlıları da var. Çin'in içinde de Tayvan oluşumları var. Bunlar da oradan ekonomik yarar sağlıyorlar. Yani karşılıklı bağımlılık yoğun. Birbirlerini yok etmekle elde edecekleri bir şey yok. Zaman içerisinde Çin siyasi hedeflerine siyasi kaldıraçlar kullanılarak erişecektir diye düşünmek daha makul.